çocuğu zorla. Ben çalıştım. Ben de seni zorla kutlaştıracağım. Yok. yanlış yaşıyor. Başkanım, eşimle fotoğrafı. Başkanım, eşimle bir fotoğrafınızı alalım. I can take it, sorry. I can just take it. Beni alır mısın? Geçen defa çekmiştik. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Saatçıvan baş. Gözü o tarafa alıyor. Kayboluyorum. Nerede ya? We are going to start our fourth and last panel. We will have Mr. Selahattin Demirtas, the co-chairman of the Pro-Kurdish People's Democratic Party, interviewed by Professor Omer Taspinar, who is a professor at National War College and a senior fellow at Brookings Institute. So please join me to welcome Mr. Demirtas. Ladies and gentlemen, welcome to the last session of today's conference. And I hope you did not wait in vain. We saved the best part for last. I'm honored today to ask him a few questions. I will ask my questions in English and then shortly translate them to Turkish. And the translation will be not simultaneous but consecutive by Jake. Mr. Chairman, welcome to Washington. Last time you were here, it was for an event with the Middle East Institute where my wife Gönül Tol interviewed you. This is becoming a family affair for us. Now it's my turn. And we're very happy that you're here. And my first question to you is about the last 3 months. You were here in December. If I remember correctly. Can you give us an assessment of what happened, how things evolved probably from bad to worse in Turkey in the last 3 months? Sayın Başkan hoş geldiniz. Geçen sefer geldiğinizde Gönül Tol'la Washington Orta Doğu Enstitüsü'nden interview yapmıştınız. Bu sefer ben de yaptığınız için çok teşekkür ederim. Ailenizin konu olduğumu. Evet. Bir dahaki sefere eve bekliyoruz sizi abi. Benim ilk sorum size şöyle olacak. Interview formatında yapalım dedik. Fakat ilk soruyu biraz geniş tutalım. Buraya Aralık ayında gelmiştiniz en son. Son 3 ay sizce Türkiye'de özellikle bölgedeki durum açısından nasıl gelişti? Bir genel değerlendirmeyle başlayalım isterseniz. Evet. Öncelikle hem size hem burada bizleri dinlemeye gelen çok değerli dostlara teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. First of all,
Before beginning, I would like to thank everybody who came to listen to us and to extend my greetings to all the dear friends who are with us here today. Aralık ayında yine burada yaptığımız benzer bir konuşmada, tartışmada aslında hem Türkiye hem Orta Doğu genelindeki gidişata dair tablonun iyi olmadığını tespit etmiştik. Yani bütün bu gidişatın iyiye doğru gitmeyeceğini de aşağı yukarı tespit ediyorduk ve maalesef yanılmadık. Aralıktan bu yana durum daha da kötüleşti. Hem Türkiye açısından hem bölge açısından. So when we were last year in the month of December, we had a similar conversation as this one, a similar debate as the one that we're having now with regard to Turkey and with regard to the broader Middle East. And at that time, we arrived at the observation that things weren't going all that well. And unfortunately, what has transpired in the last 3 months has only confirmed that we were correct in that assessment. And in fact, if anything, things have become worse since then, both in Turkey and in the broader region. Geçen 3-4 ay içerisinde hem insan hakları ihlalleri açısından Türkiye'de çok vahim olaylar, vahim ihlaller yaşandı. Hem Türkiye'de rejimin giderek otoriterleşmesi, özellikle Cumhurbaşkanımız merkezli yeni bir rejim inşa etme, totaliter bir rejim inşa etme faaliyetlerinde de çok muazzam bir hızlanma yaşandı Türkiye'de. Özellikle son neredeyse bir yıldır sokağa çıkma yasakları zaman zaman bazı ilçelerde, kent merkezlerinde uygulanıyordu ama son 3-4 ay içerisinde Cizre, Siirt'te, Diyarbakır'ın Sur ilçesi başta olmak üzere sivillere dönük çok ağır insan hakları ihlalleri yaşandı. And for about the last year or so, there have been sieges and curfews imposed on small towns in Turkey as well as big city centers. But within the last 3-4 months especially, there have been very severe human rights violations carried out against civilians within this context, especially in Cizre, Silopi, Sur, and Diyarbakır. Bütün bu sokağa çıkma yasakları ve operasyonların yapıldığı bölgelerde 500 bin civarında insan evini terk etmek zorunda kaldı. Bunların tabii büyük bir kısmı geçici olarak evlerini terk etti ama 500 bin insan aylarca kendi evine giremedi. And as these sieges and curfews were being enforced in the region, about 500,000 people were forced to abandon their homes, and of course some of these were temporary, but again, it's a fact that hundreds of thousands of people have been displaced at one point or another during this conflict. Halen bütün bu operasyonlarda yaşamını yitiren insan sayısı tam olarak ne bizim ne de aslında hükümetin elinde resmi olarak yok. Binlerce insan yaşamını yitirdi. Sivil, güvenlik görevlisi, PKK'li, işte çocuk, kadın, yaşlı sayılar binlerce ifade edilebilir. Fakat bunların 96'sının 18 yaş altı çocuk olduğuna dair insan hakları örgütlerinin de isim raporları var. Yayınlanmış durumda. So we don't have official numbers on just how many people have died within in the context of these ongoing operations and curfews, and the government doesn't have that official information either. But we do know that thousands of people have lost their lives, including civilians, PKK fighters, security forces, children, women, old people, and human rights organizations have given the names of 96 children who have lost their lives in the course of these operations. Şehir merkezlerinde tank dahil olmak üzere ağır silahlarla sivil yerleşim birimlerine yönelik çok ağır suçlara tekabül edecek ihlaller gerçekleştirildi. Sivil yerleşim birimlerinin neredeyse tamamı hedef gözetmeksizin ateş altına alındı. Örneğin sadece Cizre'de 1200 ev tümüyle kullanılamaz hale geldi. 10.000 civarında ev oturulamaz hale geldi. Sadece bir ilçeden söz ediyoruz. Ve bütün bunlar terörle mücadele adı altında ve hukuka, Türkiye'deki yasalara, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirildi. So in the context of these operations, again, the government has been using heavy weaponry against civilian areas indiscriminately, including tanks. And in Cizre alone, this is a small county in
the southeast of Turkey, 1,200 houses have become totally destroyed and unusable. And at the same time, 10,000 have become so destroyed that nobody can actually live there. And of course, all of this is being carried out under the name of struggling against terrorism. But in fact, what's taking place is an attack on civilians in violation of all laws and norms. Tabii sistemde, rejimde, işleyişte de otoriterleşmeden söz etmiştim. Bu süre zarfında çok sayıda gazeteci tutuklandı, çok sayıda yayın organı gazete üzerinde yeni davalar açıldı, kapatılan televizyon kanalları, cezalı televizyon kanalları oldu. Yargı konusunda, adil yargılama konusunda Türkiye'nin karnesi hiçbir zaman iyi değil. Fakat bu 3-4 ay içerisinde mahkemelerin de, yargının da durumu çok kötüye gitti. Parlamento bir yönüyle artık bypass edilmiş durumda. Evet, Aralık'ta durum iyi değildi ama şu anda durum Aralık'tan da maalesef daha kötü durumda. And at the beginning I mentioned that step by step the system and the regime in Turkey are becoming more and more authoritarian. And in that regard, in the last 3 or 4 months, tons of newspapers, publishing houses, TV channels have been shut down. Their members have been prosecuted, they've been fined. And within the judiciary, there have also been violations. Of course, at no time in Turkey's history was the judiciary really free and perfect. But within the last 3 or 4 months, the situation has become, in fact, much worse with regard to the independence of the judiciary. And at the same time, Parliament has been almost completely bypassed in the course of these developments. How does this situation currently in Turkey compare with the 1990s, remembered as the lost decade for Turkey? Bugün yaşadıklarımızı 90'lı yıllarla kıyasladığımızda nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? 90'lı yıllar kayıp bir 10 yıldır Türkiye için. Ne açılardan benziyor, ne açılardan farklı şu içine girdiğimiz dönem? Evet, 90'lı yıllarda Türkiye'de yoğun, yaygın ve sistematik insan hakları ihlallerinin yaşandığı yıllardı. Köy yakmalar, saygı meçhul cinayetler, işkenceler, gözaltında kayıplar gibi sistematik ve yoğun bir ihlal süreciydi. Bugünle kıyasladığımızda belki şöyle diyebiliriz. Evet, bugün de yoğun, sistematik, ağır insan hakları ihlalleri var. Fakat o gün, tırnak içinde belirtiyordum, resmi devlet hiçbir zaman o suçları üstlenmiyordu. Hep bir derin devletten söz edildi ve sanki gizli bir güç yapıyordu. Gerçekleştiriyordu. Panik yapmadık. So of course, during the 1990s in Turkey, there were very systematic and severe human rights violations taking place. We're talking about the burning of villages, extrajudicial killings by unknown perpetrators, torture, enforced disappearances of people who were taken into custody. And this all happened in a systematic, severe way, these human rights violations. And at the same time, we can say today there are severe and systematic human rights violations, but the difference is that in the 1990s, so-called official, in quotation marks, state organs never claimed responsibility for those violations. Those violations were always attributed to a so-called deep state, as if it was some kind of secret structure that was carrying them out. Right? Evet, şimdi hükümet, başbakan, cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bütün bu suçları çok aleni bir şekilde işliyorlar ve sahipleniyorlar. Yani bir derin devlet veya işte gizli bir fail yaratma kaygısı bile gütmüyorlar. Örneğin Cumhurbaşkanı açıkça Nusaybin için, sokağa çıkma yasağının ve operasyonların devam ettiği Nusaybin için bütün şehri yıkabilirsiniz diyor, bütün binaları yıkabilirsiniz diye aleni bir şekilde talimat veriyor. Yani sivil yerleşim yerinde insanların evlerinin hepsini yıkabilirsiniz. Oysa Cumhurbaşkanı böyle bir yetkisi yok. Eskiden bu suçları derin devletin üstüne atarlardı. Şimdi buna da ihtiyaç duymuyorlar. Belki 90'lı yılların farkı bu. Yoksa zulüm aynı zulüm. The tyranny is the same tyranny and the repression is the same repression, but if we're going to compare it with the 1990s, as I said, in the past these sorts of human rights violations were attributed to a secretive deep state, whereas presently the government, including the president himself,
now doesn't even feel the need to try to conceal these crimes beneath the cloak of a deep state. For example, if you look at what's happening in the city of Nusaybin, where there are ongoing operations and clashes and curfews, the president himself is saying openly that he can destroy these areas, these buildings where and these neighborhoods where civilian people are living. He doesn't feel any need to conceal that, and perhaps that's one of the main differences with the 1990s. Bir parçam daha belki söz etmem gerekir. 90'lı yıllarda bütün o uygulamalar halk, toplum üzerinde çok büyük bir psikolojik korku ve baskı yaratıyordu. Şimdi durum tersi. Şimdi bunu yapanlar korkuyorlar. Bütün bu ihlalleri yapanlar panik halinde, korku halinde yapıyorlar. Kürt halkı 90'lı yıllarla kıyaslandığında bütün bu yapılanlar karşısında çok daha örgütlü, cesur, kararlı bir duruş sergiliyor. Yani bir korku yaratmayı başaramıyorlar her şeye rağmen. Ama bu suçları işleyenler korkuyorlar. 90'lı yıllardaki kadar cesur değildir. Çünkü hani bundan dolayı yargılanabileceklerini veya günü geldiğinde cezalandırılabileceklerini düşünüyorlar. Bunları yapanlar derken askerden mi bahsediyorsunuz, siyasi? Hepsi yani talimatı veren de uygulayan da hepsi için bunu ifade ediyor. Çok kızarsa one minute deyip gidebilir. So maybe it would be good to add one more difference with regard to the 1990s. In the 1990s, when these sorts of forms of collective punishment were used and the people were attacked en masse, the people were a bit afraid, and there was a certain amount of fear that prevailed in the 1990s. But now, in the present day, comparing it to then, despite everything that the state has done, the Kurds are no longer at the point of being afraid. They're much more organized. They're much more committed and much more decisive, despite everything that's happened. And in fact, in the 1990s, the people who carried out these attacks were not afraid of being called to account in any way, so they were also brave. But now the situation has been reversed. The people who are carrying out these violations, both the people giving the orders and the people actually doing them, are afraid because they now face the possibility that one day they might be called before the courts to give an account of what's happened. If you allow me, I will wear my hat as an analyst for 1 second and make a comment and ask you whether you agree. You focus so far on the feelings of the Kurdish population, but it seems to me, looking to Turkey, that there is something new happening in the western parts of Turkey too, among the Turkish majority. In the 1990s, we never had such violence and terrorist attacks in Ankara, for instance, in western parts of Turkey. Are you concerned that we may be heading towards something beyond polarization, something towards a genuine Turkish-Kurdish confrontation bordering on a civil war in Turkey? İzin verirseniz analist olarak bir soru sormak istiyorum. Daha çok Kürt toplumlara, Kürt dinamiklerine haklı olarak değindiniz ama bu ülkenin batısında bir de yeni bir durum var. İlk defa şiddet ve terörizm çok daha ciddi bir şekilde Ankara gibi büyük bir şehri vuruyor. Tak dediğimiz örgütlenme mesela şehir terörizmine başvuruyor. Burada Türkiye'de kutuplaşma dışında acaba çatışmaya doğru, bir Kürt-Türk çatışmasına doğru ve bazen kullanılması çok zor gelen o iç savaş kavramına doğru bir gidişat riski var mı Türkiye'de? Bunu nasıl görüyorsunuz? Evet, doğrusu bir siyasetçi olarak bu konuda konuşurken çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü dediğiniz gibi bu tür tespitler, değerlendirmeler yapılırken çok hassas davranmamız lazım. 90'lı yıllarda kıyaslandığında evet durum daha gergin. Kimlikler arası ya da toplumun farklı kesimlerinde yaşanan kutuplaşma çok keskin. Bunu mevcut son bir yıldır geçen Temmuz'dan bu yana yaşanan çatışmalar yaratmadı. Zaten uzun yıllardır var olan kamplaşmayı biraz daha tansiyonu yüksek, gerilimi yüksek bir hale getirdi bütün bu yaşananlar. Ankara'daki işte katliamlar, İstanbul'da patlayan bombalar, işte sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı yerlerde yaşanan katliamlar, iki toplum arasındaki mevcut
kutuplaşmayı biraz daha gerilimli hale getirdi. Doğrusu evet, kaygılandıracak kadar hepimizi tansiyon artmıştır. Yeah, so when I speak about this as a politician, I try to be very careful because, as you know, it's important that we tread very lightly on these matters because they're so sensitive. And of course, if you compare the present situation with the 1990s, maybe in some respects the situation is a bit better with regards to the various social segments in Turkey, but at the same time, the polarization was always present in Turkish society. And the recent events that have unfolded since the month of July, whether you're talking about operations or curfews or bombs going off in cities, have certainly deepened and intensified that societal polarization that exists between the two main communities, Kurds and Turks. And the polarization is severe enough that it should be a cause of serious concern for all of us. Mr. Chairman, you probably have the most difficult job in Turkey. You started as chairman, as co-chairman, with a strategic objective to go beyond the Kurdish question for your party, to embrace all of Turkey. How is the situation, the current context, is making this more difficult for you? Your goal of reaching out to beyond the Kurdish base of your party, which made you so successful in the June elections. How are you facing this challenge? And are there things that you regret not having done? Sayın Başkan, belki de Türkiye'de en zor durumda sizsiniz. Baktığınızda siyasetçiler içinde. Bana öyle geliyor ki bazen arada kalıyorsunuz. Ve Türkiye Partisi olmak davasıyla çıktığınızda, HDP'de bu seçim başarısını kazandığınızda sadece Kürt meselesi değil, Türkiye'nin her sorununa, demokratikleşmeyle ilgili her sorununa atıfta bulunarak bütün Türkiye'yi kucaklamayı başarmışsınız. Fakat bu son dönemdeki gelişmeler, bahsettiğimiz şeyler nasıl zorlaştırdı işinizi? Ve acaba yapabileceğiniz bazı şeyler var mıydı? Akşam yattığınızda keşke şunu söyleseydim, keşke şunu yapsaydım dediğiniz oluyor mu? Evet, tabii ki partimizin üstlendiği misyon gereği pozisyonu çok kolay değil. Çünkü biz mevcut tablo içerisinde bir en azından parlamentodaki diğer 3 parti gibi bir savaş politikasına endeksli siyaset yürütmüyoruz. Barış ve çözüm politikası üzerinden bir politika geliştirmeye çalışıyoruz ve bu pozisyonumuzu tabii ki zorlaştırıyor. Yes, certainly by virtue of the political status that our party operates in Parliament, our situation has become more difficult, and our position, in fact, was not really easy to deal with. And unlike the other 3 parties, we don't adopt a political discourse or a political position that is based on war and inciting war. To the contrary, our political position is based on peace and realizing solutions. So in that sense, our position is in fact difficult in the current circumstances. Fakat biz bu zorluğu ilk defa yaşamıyoruz. Yani biz 7 Haziran seçimlerinde zorluk çaldığımız dönemde de aslında zor bir pozisyondaydık. Hiçbir zaman kolay bir dönemde siyaset yaptığımızı ben hiç hatırlamıyorum. Kürt sorunu ve bundan kaynaklı, çözülememiş olmasından kaynaklı her gün onlarca insanın ölüyor olması tabii ki bir konu itibariyle bir odaklanma yaşanmasına yol açıyor. Çok normal. Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgilenmek partinin görevi, bizim işimiz, görevimiz ama yani örneğin Türkiye'deki diyelim ki enflasyondan dolayı her gün onlarca insan ölmüyor. Bu sorun şu anda can alıyor, can yakıyor. Bütün odaklanmamızın da bu konu üzerine olması son derece doğaldır. And that's why we're trying to focus on that problem. Örneğin Türkiye'de Milliyetçi bir parti ve onun genel başkanı
şöyle bir cümle kullandı birkaç hafta önce. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu yerde. Oralarda taş üstünde taş koymayın, omuz üstünde baş koymayın. Türkçe'de bir deyim aynı zamanda. Yani bütün şehri yıkın ve orada da herkesi öldürün. Şimdi bu partinin adı Türkiye Partisi. Bu parti örneğin Türkiye Partisi deniyor. Bize ise yani oralarda barış olmalı, diyalog olmalı, masaya oturmalı taraftar. Herkes silahını susturmalı diyen partime ise siz Türkiye Partisi olamadınız deniyor. Yani buradaki kriter ne kadar çok kan dökülmesini isterseniz veya ne kadar çok savaş şiddet yanlısı olursanız ona göre mi Türkiye Partisi oluyor? Katılmıyorum ben bile. Yani benim partimin dışında Türkiye'de parlamento için söylüyorum. Türkiye Partisi yok. Türkiye'nin bütün gerçekliklerini, farklılıklarını cesurca kucaklayabilen tek parti biziz. Ve Türkiye böyle bir Türkiye'dir. Bunu söyleyen Milliyetçi Parti'nin genel başkanı aynı şeyi kendi memleketi Osmanlı için söyleyebilir mi? Söyleyemez. Nusaybin için rahatlıkla söyleyebilir. Çünkü kendisi de çok iyi biliyor ki orası Kürtlerin yaşadığı Kürdistan coğrafyasıdır. O yüzden rahatlıkla orası için taş üstünde taş, baş üstüne baş koymayın diyebiliyor. Evet. So there's this sort of strange situation in Turkey. We constantly emphasize the need for peace, for dialogue, for the guns to fall silent, and yet at the same time, people tell us we're not a party of all of Turkey. Yet at the same time, a couple of weeks ago, a leader of a nationalist political party that is described as a Turkish political party, a party for all of Turkey, spoke in regards to the situation in Nusaybin, where operations and curfews are ongoing. And he basically spoke in such a way that he was calling on security forces to use every means necessary without regard to civilian casualties to crush the resistance that is happening there. And in that sense, there's almost like this double standard where however much war, however much violence you incite, that's how much of a party of Turkey you are. But in fact, I think that's not the case. And if that's our criteria, then there really is no party of all of Turkey in Parliament, except for us. Because again, we call for an end to violence. We want the guns to fall silent. We want peace. We want dialogue. And that's the race race. Şu özellikle sorunuzun son kısmı ile ilgili şunu düşünmüyor değilim işin doğrusu. Çatışmaların yeni başladığı dönemlerde veya başlayacağına dair verilerin ortaya çıktığı dönemde biz çok daha güçlü ve çok daha kararlı bir şekilde barışı savunabilmeliydik. Orada bir yetersizlik oldu ve biz hazırlıksız yakalandık. Türkiye toplumu ne olup gittiğini anlamadan bir anda savaşa sürüklendi. Partim o konuda biraz daha öngörülü ve barış konusunda biraz daha disiplinli, hazırlıklı, çarpıcı, vurucu, etkileyici bir çıkış yapabilirdi. O ara dönemde galiba biraz eksik kaldık diye düşünüyorum. And getting to the last part of your question, when you asked if there's anything I wish I had done or if I look back and regret doing, I think in some respects, yes, there is. And I think that when the clashes were restarting or when we had the feeling that the clashes were going to start again, we should have been more active and more insistent on defending peace. We should have gone to before society and told them of the need to avoid this descent into violence. But unfortunately, that did not happen, and Turkish society was dragged into this morass of war that we now find ourselves in. Before we turn to the audience, I would like to ask you a couple of questions about the regional and foreign policy dynamics. We focus so far on domestic dynamics in Turkey. First question would be, what has been the impact of Rojava, the Syrian Kurdish entity, on the conflict in Turkey? And the second question I have is, what is your expectation from Washington? Why are you here? What are you trying to achieve? Şu ana kadar Türkiye'nin iç dinamiklerinden konuştuk ama Washington'dayız. Birazcık da dış politikadan bahsetmek istiyorum. İzleyicilerimizden birazdan soruları alacağım ama iki soruyla hemen toparlayabilirsek kısa cevaplarla.
Birincisi, Rojava'nın etkisi ne oldu Türkiye'deki Kürt meselesine şu son bir yıl içinde, 1,5 yıl içinde? 90'lı yıllardan bir farklı da bu. İkincisi de Washington'a sık gelir oldunuz. Washington'dan beklentiniz ne? Ne konuşuyorsunuz Amerikalılarla? Rojava ve Suriye'deki durum, özellikle Rojava'daki durum tabii ki Türkiye'deki Kürt sorunuyla çok bağlantılı bir mesele. Her ne kadar hükümetimiz bunu kabul etmese de o ayrı bir konu. İşte Türkiye'deki çözüm süreci veya Kürt sorunu ayrı bir konu argümanını çok sık kullansalar da çok iyi biliniyor ki iki mesele de birbirini olumlu ya da olumsuz çok etkileyebilir. Şimdi şöyle düşünüyorum, Ankara'daki yönetim aklı. Bütün güney sınırlarımız, Türkiye'nin bütün güney sınırları, Hatay'dan İran'a kadar aslında resmi ve gayri resmi Kürt bölgesi haline geldi. Yes, certainly the situation in Rojava in the olive Syria directly impacts what happens in Turkey, regardless of whether the government wants to accept it or not. The rise of the Kurds in Syria has a direct impact and is directly connected to the peace process and the solution process in Turkey between the government and the Kurds. And the current prevailing concept among the mind of the administrators in Ankara, people who administer the regime in Ankara, is that in all of Turkey's southern border, from Hatay all the way to Iran, there's an official or unofficial Kurdish region that has come into existence. Tabii Türkiye'nin Kürt halkıyla, genel olarak Kürt halkıyla Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana temel bir sorun yaşadığını da biliyoruz. Dolayısıyla sınırın hemen ötesindeki bu yeni oluşan durum Türkiye'yi tedirgin ediyor. Kürtlerle barışmış değil çünkü. Örneğin Esad'ın kontrolündeyken Suriye, Türkiye tedirgin olmuyordu ya da Saddam'ın kontrolündeyken Irak diyelim ki Türkiye tedirgin olmuyordu ama Kürt halkı şimdi kendi yaşadığı Kürdistan coğrafyasına bir iradeye dönüşünce Türkiye henüz Kürtlerle bir stratejik ortaklık ve barış geliştiremediği için bundan tedirgin oluyor. Bunu tehdit olarak algılıyor. Bu Türkiye içindeki Kürt barış sürecini de tabii ki olumsuz etkiledi. And the peace process in Turkey between the Kurds and the government has been negatively impacted by the government in Turkey's misunderstanding of what's happening. In Turkey, from the time that the republic was established up until the present, there's been a fundamental problem with the Kurdish issue, as we all know. And so when the Kurds come into their own and form their own administration on the Syrian side of the border, the fact that the Kurdish issue is not resolved in Turkey makes the government more concerned. It causes them to panic. When the Assad regime has control over Turkey's border with Syria, it doesn't concern them. But when the Kurds get that control, it doesn't. And that's because Turkey has not been able to come to grips with the reality of this Kurdish issue. And instead of seeing the Kurds in Syria as a potential strategic partner, they see them as a threat, and that negatively undermines prospects for peace between the Kurds and the government in Turkey. Amerika Birleşik Devletleri bölgede hem sahada hem de diplomatik anlamda etkili bir ülke. Suriye'deki sorunun çözümü, Türkiye'deki demokratikleşme ve Kürt barış sürecini bu kadar doğrudan etkilerken sahada olan bütün güçlerin bizim partimizin yaklaşımlarını, çözüm önerilerini doğrudan yüz yüze birinci elden dinlemelerini biz önemsiyoruz. Bu yüzden hem Avrupa'da hem Rusya'da hem Amerika'da çeşitli diplomatik siyasi görüşmeler yapıyor partim ya da ben heyetlerimizle birlikte. Aslında burada konuştuğumuz, anlatmaya çalıştığımız çözüm önerilerimizi bütün muhataplarımızla paylaşmaya ve en azından kararlar alırken, politik oluştururken bizim bu yönlü yaklaşımlarımızı da dikkate almaları konusunda bir çaba sarf ediyoruz. Ne kadar etkili oldu bunu bilemeyiz ama yani bizi başkalarının dinlemek yerine bizden dinlemeleri daha doğru olur. Yoksa sorunun çözümünü biz Washington'a veya başka bir başkente havale etmiş değiliz.
böyle bir yaklaşımımızdır. Ne Türkiye'deki Kürt sorunu, ne de demokrasi sorunu. Well, we're not here because we believe that the solution to any problem in Turkey is whether it's the Kurdish issue or the democracy issue is found in Washington. That's not it at all. We come to the United States as well as to Europe and Russia and every power that has influence over what takes place in Syria and Turkey with regards to democracy to explain our views directly to them. So instead of hearing about us through secondhand, they get to hear from us firsthand. And that's what we want to do. We want to share our perspectives, our recommendations for solutions to these problems. So when these powers, including Washington, formulate their positions and come up with their decisions, they're at least aware of what we think. Would you like Washington to play a mediation role? Arabuluculuk rolünü oynamasını ister misiniz Washington? Tabii ki dünyadaki birçok barış görüşmesi, barış süreçlerinde uluslararası bazı kurumlar ya da devletler, hükümetler arabulucu, gözlemci gibi roller oynadılar. Türkiye'de hükümetimiz bunu kabul ediyor, buna kapalı. Fakat her halükarda bu Washington olabilir, resmi olarak ya da bir sivil inisiyatif olabilir. Arkasında belki hükümetlerin de desteğinin olduğu sivil inisiyatifler de olabilir. Gözlemci güce ihtiyaç var. Çünkü bu güvensizlik ortamında yeniden masaya dönülmesi güvensizliğin tümüyle ortadan kalkmasına bağlı olacaksa bu hiçbir zaman olmayabilir. İki tarafın da güvenebileceği bir karma heyet, gözlemci ve arabulucu güce ihtiyaç var. Dediğim gibi ama bu hükümetimiz tarafından kabul edilmiş bir yaklaşım değil. Well, certainly in many parts of the world, and many peace processes that have taken place, international governments or institutions have played a constructive role. And we could consider similar things happening in Turkey. In this environment of distrust and polarization, there is a need for a third party, an observing party to be present at the peace talks, a party that both sides can trust. And this could be an official government agency from Washington, it could be some kind of civilian initiative. We're open to that idea. However, it's the Turkish government who doesn't accept this idea at the current moment. Okay. You're doing a great job, by the way. Now let's turn to the audience. I'd like to make two demands. Please identify yourself and please ask a question. We don't want comments, just quick questions. Yes, please. My name is Samet Ayhan. Wait for the mic, please. My name is Samet Ayhan. Well, before I go ahead and ask my question, I'd like to salute those who stand up for their rights against atrocities all across the globe. My question is, it's obvious that the government in Turkey is not in favor of democratic autonomy and self-governance. And so for that reason, I guess the way is to go ahead and try to convince and convey your message to international communities the best you can. And we understand you come here. I see that you travel all around Europe. Are you able to get in touch with Congress or and the other thing I really want to bring up is that you mentioned that the situation in Turkey is trying to put in, why don't you consider that speaking for Turks in Turkey is also an option, that you could bring up the fact that the amount of funding spent on that it becomes a loan that is also an important fact to convey a message to Turkish people so that they understand that you're on their side as well. So I think it's important to see that position as well. Thank you. By the way, hemşerim olduğunuz için tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben de Elazığlıyım. Türkiye yardımcı olması açısından ben biraz istersen edeyim. Soru, yani Türkiye'deki demokratik gidişat, otoriter gidişat ortada.
Tüm bu gidişat varken Türkiye'de buraya geldiğinizde kongreye ne derecede ulaşabiliyorsunuz? Kongreye ilişkileriniz nasıl? Bir de Türkiye'deki savaş hali mecburen sizi Kürt meselesine odaklanmaya zorluyor ve Kürtlerden bahsediyorsunuz ama Türkiye'ye, Türkiye'nin genel sorunlarına mesajlar verebilmeniz mümkün mü? Evet, yani Amerika'da hem hükümetle hem kongreyle görüşme konusunda ciddi sıkıntılarımız yok. Biraz önceki soruya cevap verirken ifade ettim. Yani bunlar politika yapım süreçlerinde ne kadar etkili olacak? Bunu tabii ki izleyeceğiz, bakacağız. Türkiye'de Kürt sorununa odaklanma mecburiyetimiz var. Yine az önce belirttim, evet, can alan, can yakan bir mevzu ama az önceki cevabımda da konuşmanın girişinde belirtmiştim. Türkiye'de rejim ve Türkiye'nin genel durumuyla ilgili de çok ciddi kaygılarımız var. Buna karşı da biz bir mücadele yürütüyoruz. Yani sadece Kürtleri etkileyen bir durum değil Türkiye'de yaşananlar. Türkiye'de yaşayan herkes bu durumdan olumsuz etkileniyor. Rejim değişiyor giderken. Tek adam sistemine doğru gidiyoruz. Ve bu sadece Kürtler için yapılmıyor, Kürtlere karşı yapılmıyor. Dolayısıyla bütün Türkiye için, sadece Kürtler için değil, herkes için bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Çok kolay oluyor. Medya çok kapalı bize. Medya ambargosu çok güçlü. Well, no, we don't have much difficulty securing meetings with the government or the Congress in the United States. They seem to be open to meeting with us, but as I said before, I'm not sure exactly how effective it's going to be. I'm not sure how effective our diplomacy is going to be, but we at least would like to have them be aware of our perspectives as they formulate their own policies. And of course, in Turkey, we have to focus on the Kurdish issue to a certain extent, because it's one of the biggest problems in Turkey. However, we also are sensitive to the issues facing Turkey as a whole. And as I said at the beginning, the regime in Turkey is steadily becoming more and more authoritarian. And the overall situation gives us great concern. They're trying to establish a sort of one-man system in Turkey. And we also are struggling against this at the same time. And it's also crucial to remember that this new regime in Turkey, or these efforts to build a new regime, don't only impact Kurds, they impact everybody in Turkey. And so we have also a certain amount of difficulty in reaching the public and sharing our concerns on these issues because there's serious repression on the media. A lot of the media is close to us, and so we've been cut off to a certain extent. Thank you so much. I have a question which has to do with the Kurdish language in Turkey. Please identify yourself. Yes, and my name is Goran Izmadin. I'm a Kurdish activist as well as Dean Association at Columbia College. So first of all, thank you, Mr. Selahattin Demirtas, for all the hard work and effort, as well as very well explained statement that you've mentioned so far. So my question has two parts. A, is there any linguistical progresses in Turkey as far as Kurdish language related? To how far and what extent those progresses are? And the second part, which is B, I wonder, do you face any political or constitutional challenges if you speak Kurdish today rather than Turkish? Thank you. One more question. Siyasi serbest Chicago Culture Center, Türkçe soracağım ve artık İngilizce sorarsınız. Benim sorum şu, Sayın Başkan'a, yani bu savaştan önce biliyorsunuz süreç vardı. Uzun süre hükümetin anlaşmaları vardı, her neyse. Gene o şartlarda milliyetin federalizm veya özellik türünde zaten Sayın Başkan geçenlerde Almanya'da benzer bir açıklama yapmıştı. Bu yayınlanması özellikle türündeki şeyden vazgeçildiği gibi bir söylentiler vardı. Eğer bir sürece yenile gidilirse onların öyle bir talepten vazgeçilme gibi bir durum var veya eğer öyle bir talepleri yoksa bu kalıcı bir anlaşma için yeterli olabilir mi? Excuse me. I also would like to... Geleceğim size. Quick question. I'll come to you. Yes, please. I'll take two questions in Yes, a row. please. İlk soru dil haklarıyla ilgili. Öğrenim ve öğretim konusunda ne durumdayız Türkçenin Türkiye'de?
anayasal engeller nedir bu konuda? And I'll just translate the question that was asked in Turkish. The gentleman asked a question about the peace process. During the peace process, the main question debated, he argued, was whether the Kurds could have federalism, decentralization, autonomy. In case we come back to the negotiation dynamics one day and when the war is over, are you optimistic that we can once again talk about federalism, autonomy, decentralization? Can we basically start from where we left? Yani Türkiye'de dil hakları konusunda iyi bir noktada değiliz. Türkçe sadece özel okullarda, özel kurslarda öğrenilebiliyor. Ve seçimlik ders olarak da 8. sınıftan sonra devlet okullarında seçimlik ders, haftada 1 veya 2 saat öğrenilebiliyor. Anayasada halen Türkçe dışında hiçbir dil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ana dil olarak öğretilemez. Yani Türkçe dışında hiçbir dil Türkiye'de ana dil olarak kabul edilmiyor. Yabancı dil muamelesi görüyor. Türkiye'de yaşayan 20 milyon Kürt yani tıpkı İngilizce öğrenmeyi seçer gibi kendi ana dilini seçimlik ders olarak haftada 1 saat ancak 8. sınıftan sonra öğrenebiliyor. Bu konuda resmiyette bir değişiklik yok. So with regards to the constitution, there's still an article saying that in Turkey, no citizen of the Turkish Republic can have any language taught as a mother tongue other than Turkish. And as a result of that, all other languages are in effect treated as a foreign language. And in the schools, the 20 million citizens, Kurdish citizens of Turkey are in fact forced to learn their mother language, Kurdish, as if it were a foreign language like English. After the 8th grade, they are allowed to take Kurdish as a selective course, an elective course, for 2 hours a week. But other than that, there's still no full mother tongue education in the public schools of Turkey. There are, however, private courses and private schools where you can learn Kurdish. However, looking at the whole, it's not really possible to say that we're in a good place with regards to language rights in Turkey at the moment. Diğer soruyla ilgili bizim partimizin kimseden bir talebi yok. Partimizin çözüm önerileri var. Çözüm projeleri var. Biz kimseden bir talepte bulunmuyoruz. Ve bu çözüm projeleri çözüm süreciyle çatışma savaş sürecine göre değişmiyor. Biz Türkiye için halen desentralizasyon dediğimiz öz yönetim, özellik, bir tür otonomiyi halen çözüm önerisi olarak savunuyoruz. Çözüm barış görüşmeleri devam ettiğinde de bunu savunuyorduk. Siz Lerdi'nde farklı bir şey söylediğini belirttiniz. Hayır, başka bir açıklamamız olmadı. Partimizin resmi çözüm politikasıdır. Merkezi devlet yönetimine alternatif olarak biz Türkiye'de özellikle resmi olarak parti programında savunuyoruz. Ben de o partinin iş genel başkanı geçen yılda savunuyorduk. Önceki yılda seneye de savunacağız yani. Konjüktüre göre değiştirmiyoruz bu projeleri. Well, we should say that as a party, we don't have requests from anybody. We don't ask anything of anybody. Rather, we have proposals and projects for a solution, and that's what we focus on. And during the peace process, and during the, the war starts again and the peace process ends, our position doesn't change based on these changes in conditions. During the war, during the peace process, and now, we have consistently defended the need for decentralization, autonomy, and a rethinking of the model of a centralized, strong, powerful state in Turkey. And there have been no contrary statements coming from us about this. It was the same last year, it's the same now. Yes. 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 My name is Wahab Çetiner. I live in Jersey. I'm applying for also doing my PhD in probably going to be anthropology or sociology. I would like to ask my question direct to Mr. Demirtas in Turkish, since I know Jack is doing a great job in translation. Sayın Demirtas, benim sorum şu. Sorularımı çok kısa ve
direkt Bir soru soracağım. lütfen. Sorular Evet, bir soru. özür dilerim. Çabuk. Bir soru ama çok kısa içinde var. Direkt soru soracağım ve direkt mümkünse cevap istiyorum. Ortamı manipüle etmemek için. Efendim, barış şansından bahsettiniz. Bütün olumsuzluklara rağmen, bütün bu kirli savaşa rağmen hükümetle ve Erdoğan'la bir barış şansı yok mu? Yeniden masaya dönmek için bir şans, bizim bilmediğimiz bir şans var mı, yok mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hemen ikinci sorum da şu. Bu Erdoğan'ın şu anki durumunda bu derece pervasız ve arrogant yani kibirli olması durumunda yüksek düzeyde oy almasının mı payı var? Yüksek düzeyde halktan %52 gibi bir oyla seçilmesinin mi payı var? Yoksa karakteri mi sizce? Yoksa derin devlet tarafından mı kontrol ediliyor? Sorumun üçüncü ve kısa parçası. Şu soru yok. Soru önemli ama sormak Önünüzdeki mikrofonu verir misiniz? Tabii, buyurun. I would like to thank KPRC as well as the HDP for putting up such a great event again. My question is obviously to Mr. Demirtas. Right now, one of the most hottest topics in Turkey is the getting rid of the immunities. And we're witnessing the parliament getting extremely unprofessional. In fact, HDP MPs are getting attacked by the AKP MPs, which is extremely unprofessional, as I just stated. What's Mr. Demirtas's opinion and insight? Gibi. Birinci sorusu da Türkiye'deki dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili. Bu süreç konusunda ne düşünüyorsunuz? And the first question in Turkish was about whether there is any chance of return to a peace process with Erdogan, with the president of the country. Is there a hope that we can come back to peace dynamics? And the second part of the question of the gentleman was, why is it that AKP keeps winning elections, in his opinion? Ben kısa vadede yeniden bir çözüm sürecine dönülebileceğini düşünmüyorum. Çok kısa vade için umut görünmüyor. Fakat yani Cumhurbaşkanı'nın şahsında Türkiye'nin yeni bir demokratikleşme sürecine girmeyeceği kesin. Yani o zihniyetten bir çözüm, bir demokrasi beklemek yanılmıyor. Zihniyet hep bir böyleydi. İşte onun hale getiren olduğunu diyemiyorum tabii ki. Avukatım, psikiyatr olsam belki biraz daha iyi tahlil yapardım. Nedenini bilmiyorum. Onun hep bir böyleydi. Gizliyor muydu kendi düşüncelerini? Bunu da tabii ki bilemem. Ama bu anlayış ve bu zihniyetin Türkiye'ye hiçbir konuda çözüm getirmeyeceği bence nettir. In the short term, I don't think there's going to be a return to the peace process. I'm not very optimistic on that score. And it's impossible to know, however. But with regards to whether or not the president himself is going to launch a new period of democratization, I think we can say with certainty that that is not going to happen. To expect a solution or democracy to come out of this mentality that the president has, I think, is just beyond hope. And in terms of whether or not he always thought like this, I'm not exactly sure. Perhaps if he had other powers that would be able to divine that, but it's hard to say. Soruyla ilgili dünyanın birçok yerinde Avrupa'da da üst düzey görüşmeler yapıyor. Daha üst Amerika'da Washington'da olduğundan daha üst düzeyde görüşmeleri de yaptı. Tabii ki Cumhurbaşkanlarıyla da görüştüm, Dışişleri Bakanlarıyla, Başbakanlarla da görüştüm. And in Europe, in fact, we have higher level meetings than we do in Washington in some places. For example, in Germany, we met with the president and with the foreign minister. So yes, in those areas we also do receive high level treatment. Yani zaten dokunulmazlıklarla ilgili iki cümle ifade edeyim. Kişisel olarak nedenini hiçbir arkadaşımız kişisel bir kaygı duymuyordu kendimizle ilgili. Belki önümüzdeki kısa bir dönem sonra bir kısmımız cezaevlerinde de olabiliriz. Fakat Türkiye'nin
gidişatı açısından dokunulmazlık mevzusuyla ilgili çok kayıtlıyız. Yani bu bizim kişisel bir meselemiz değil. Yani çılgınlığın artık geri dönülmez noktalara ulaşması demek. Demokratik siyaset kanallarının geri dönülmez bir şekilde kapatılması demektir. Biz bunu önlemeye çalışıyoruz. Yoksa kişisel olarak hiçbir kaygı duymuyoruz. With regards to the lifting of our parliamentary immunities, I don't have any concerns about my personal situation, and neither do any of our friends in the party. It's possible that in a relatively short period we could find ourselves in prison, but were that to happen, we would be at a situation where all democratic channels have been closed down in effect. I know your party values gender equality, so my last two questions will be from ladies. Please. I have a question answer. You can't see it. I know, but you're not a lady. Benim adım Zeynep. Benim sorum şu olacak. 1938'deki dersim sonucuyla bugün Cizre'de, Sur'da, Nusaybin'deki sonuçlar arasında birbirinden çok farklı değil. Farklı olan tek şey benim gözümde şu an mecliste bir partimizin olması. Buna rağmen eğer sonuç hala aynıysa, acılar hala aynıysa, kayıplar hala aynıysa, bu durumda kendinizi, yani partinizi eleştirmeniz gerekirse, çok basit bir örnek vermek gerekirse eğer Türkiye'deki basının size kapalı olduğunu söylemiştiniz. Dünya basınında da biz çok güçlü bir şekilde sesimizi duyurmadığımızı düşünüyorum. Hani bu durumda kendinizi eleştirmeniz gerekirse ne söyleyebilirsiniz onu merak ediyorum. And last question, please. Thank you very much. My name is Catherine Porter, and I'm with the Leadership Council for Human Rights. I have been a long-time activist for the Kurds. I congratulate you on your voice, and may your voice be heard to prevent the continued bloodshed. I have had the extreme displeasure of visiting the inside of a Turkish prison where I met with Leyla Zana after she spoke out at the Congressional Human Rights Caucus. Can you get to your question quickly? My question is, within the Congress and the international community, to be more proactive on your behalf, not only for the sake of the Kurds, but for democracy. What can we do to help you? I'll just translate the first question that was in Turkish. The question was basically comparing the situation in the 1930s, ethnic cleansing when the republic was being built, and today. Basically, the argument was that we're in a very, very similar death. The Kurdish party is not being heard in the world press. Is there any self-criticism coming to you, Mr. Chairman? Is there anything you can do better in terms of improving our voice? İkinci soruda İngilizce soru. Leyla Zana iyi görüşmüş kendisi ve İnsan Hakları Kurumu'nda çalışıyor. Türkiye'de daha neler yapılabilir genel anlamda hastanedeki şartları değiştirmek için de? Yani Omer'le ilgili özellikle medya odaklandığınız sorunuzda alternatif medya kanallarını yaratmamız lazım. Merkez medyanın bu kadar baskı altında ve kapalı olduğu, ambargo olduğu bir dönemde hem ulusal hem uluslararası düzeyde alternatif bir iletişim imkanını her alanda zorlamamız lazım. Sadece parti olarak değil, bütün muhalif kesimlerin, sivil toplumun, gençliğin, öğrencilerin, akademik dünyasının bunu yaratması lazım. Çünkü her şey televizyon ve gazetelerden ibaret değil. Artık iletişim imkanı çok daha güçlü. Bu konuda belki kendimizi eleştirebiliriz. Biraz daha farklı nasıl alternatifler yaratabiliriz diye. Since the question focused a bit on the media, I would say, in a time like this, when so much of the central mainstream media is shut down and subjected to embargoes, it's really important to develop alternative channels of information, both on the international and on the national level, to allow our voices to be heard. And that's not just something that should be of concern to us as a party, it's something that civil society, students, young people, women, all social segments
to try to come up and create with and work on. And I think in that regard, we could offer some self-criticism of ourselves. Now we have to understand that the entire communications world doesn't consist of TV and newspapers. There are now many more channels and instruments available to us, and I think oppositional segments need to avail themselves of those opportunities. İkinci soruyla ilgili yani bu konuda yapılabilecek çok şey var aslında. Uluslararası toplum, uluslararası dayanışma, Türkiye'de yaşanan sorunlarla ilgili çok hayati öneme sahiptir. Bir defa bizim özellikle dış ülkelerdeki kamuoyuna ulaşmamız çok önemlidir. Çünkü hükümetlerin hatalı politikalarını düzeltmenin veya düzeltebilmenin, etkileyebilmenin en pratik yolu o kamuoyuna doğru bir şekilde bilgi aktarabilmek, etkileyebilmek, kamuoyunu harekete geçirebilmektir. Örneğin Amerikan toplumunun önemli bir kısmının Suriye'de, Türkiye'de olup bitenlerinin haberinin olduğunu düşünmüyor. Bu da Amerikan hükümetinin politika üretirken aslında bu konularda toplumdan etkilenmeden politika üretmesini sağlıyor ki biz örneğin bize destek olunacaksa burada kamuoyunun toplumun bilgilendirilmesi konusunda çok daha fazla yardımcı olabilirsiniz. Okay, so with regards to the second question, yeah, there's certainly a lot that can be done on the international scale with regards to international solidarity among the countries of the world. One of the most important ways that we can encourage the government, or in fact the most practical way that we can get the government to improve its negative policies, is by informing and mobilizing public opinion in the international arena. And let me give you an example. I think a lot of people in the United States believe that Turkey isn't really aware of what's going on in Syria, and therefore, in that sense, organizing mass education for people in the United States so they can put pressure on the government to influence policy is important. I apologize to any other people who wanted to ask questions. I know our time is up. I don't want to end on a pessimistic note. This has been a gloomy picture of Turkey, but let me emphasize that we need more people like Mr. Demirtas in Turkish politics. He is a bridge, a very important bridge between Turkish and Kurdish societies, and I'm concerned that in the absence of people like him, we may be heading towards a very dangerous situation in Turkey. So I hope his comments, his presence, his voice will inspire more people in Turkey to think about the situation and to participate in politics with a responsible sense of optimism. Sözleri bitirirken çok kötümser bir havayla bitirmek istemiyorum. Biliyorum oldukça karanlık bir tablo çıktı anlattıklarınızdan maalesef. Fakat sizin varlığınız Sayın Demirtas Türkiye'de Kürt ve Türk toplumları arasında bir köprü kurdu. Her ne kadar zor bir dönemden geçiyor olsa da bu ülke, sizin varlığınız politikada, biliyorum ki gençleri, genç nesilleri politikaya daha olumlu bakmaya, politikaya kaliteli insanların da katılabildiğini görmeye bir ilham kaynağı olacaktır. Allah yardımcınız olsun. Ladies and gentlemen, thank you very much for attending our conference today. We would also like to thank National Press Club for hosting this important conference, and we are looking forward to seeing you again at our forthcoming events. Thank you.